Yeni videodan herkese merhaba arkadaşlar. Umarım iyisinizdir ve her şey yolundadır. Video serilerime hız kesmeden devam ediyorum. Sizlerden almış olduğum geri bildirimler motivasyonumu yükseltiyor ve yeni videolar için de beni teşvik ediyor. Bu yüzden yorum yapmaktan kesinlikle çekinmeyin ve düşüncelerinizi video altındaki yorumlar kısmında belirtin arkadaşlar. Bu sayede sizlerin neye ihtiyacınız olduğunu görüp ona göre yeni videolar hazırlayıp sizlerle paylaşmaya devam edeyim. Bugün sizlere benden yoğun olarak talep edilen ve çok fazla sorular sorulan konulardan bahsedeceğim. Bunlar neler diyecek olursak, mülakatlara giderken neler giymeliyiz? Saç sakal tıraşı nasıl olmalı? Duruş ve beden dilimiz nasıl olmalı? Hangi parfümler tercih edilmeli ve nasıl kullanılmalı? Mülakatlarda dikkat edilmesi gerekenler neler? Bu videoda bahsetmiş olduğum konular hakkında bilgi sahibi olacaksınız. Ve sizlere şunu garanti ediyorum arkadaşlar. Vermiş olduğum bilgileri hayatınızın neredeyse her yerinde kullanabileceksiniz. Çayınız ve kahveniz, en önemlisi not defteriniz hazırsa hadi yeni videoya geçelim. Genel olarak hayat felsefelerimden biri de bakkala bile gidiyorken düğüne gidiyormuş gibi giyinirim. Çünkü nerede kimle ne zaman karşılaşacağınız belli olmaz. İlk izlenim, kıyafetler, beden diliniz ve parfümünüz her zaman çok önemlidir. Bence en basit kurallardan biri olmak istediğiniz kişi gibi giyinmeli, konuşmalı ve davranmalısınız. Eğer o işi kazanmak istiyorsanız o işte çalışanlar gibi yani onlardan biri gibi gözükmelisiniz. Evet, giyim, kuşam nasıl olmalı? Basit şekilde şunu söyleyebilirim. Bulunduğunuz ortama, mevsime ve karakterinize uygun olarak giyinmelisiniz. Tabii ki trendleri takip etmenizde fayda var. Bu karşı tarafa kişinin yerinde, zamanında düzgün görünümlü bir kişiliğe sahip olduğu imajını verir. Elbette belki de renkli bir kişiliğe sahipsiniz ama mülakat ve iş ortamında bu biraz hoş karşılanmayabilir. İş görüşmelerinde çok dar ya da çok bol, İçinde rahatsız hissedeceğiniz kıyafetlerden uzak durun. Hareketlerinizi kısıtlamayacak, rahat olduğunuz kıyafetler tercih edin. Ayrıca mülakatta giyilecek giysilerin örneklerini de video açıklama kısmına bırakıyorum. Oradan da inceleyebilirsiniz. Sıra geldi erkeklerin ne giyeceği konusu. Genellikle erkeklerin kafası karışıyor ve bu örneklerin yararlı olacağını düşünüyorum. Tabii ki kadınlara diyecek kesinlikle bir söz yok. Onlar ne giyeceğini iyi bilirler. Ama belki renkler konusunda yardımcı olabilirim. Takım elbise, genellikle beyaz düğmeli gömlek, isteğe bağlı gömleğin üzerine triko kazak, kravat sade, pastel ve desensiz olmalı. Aynı zamanda siyah çorap tercih etmelisiniz. Kravatınız kesinlikle şekilli, değişik desenlere sahip olmamalı. Sade hatta ipek olması size artı puan kazandırır. Kadınlar etek ceket ya da pantolon ceket tercih etmeniz şık bir görünüm elde etmenizi sağlar. Pantolon ve ceketin içinde dar kesim bir gömlek ya da triko ya da kazaklar tercih edebilirsiniz. Gömleğin üzerinde bisiklet yaka ya da V yaka triko kazaklar tercih edebilirsiniz. Ceket giymediğiniz zamanlarda gömleğinizin üzerine giyeceğiniz koyu renkli bir kazak sizi profesyonel göstermeye yardımcı olacaktır. Ayakkabı tercih ederken genellikle giydiğiniz kıyafet tonlarında topuklu ayakkabılar tercih etmelisiniz. Ayrıca sade küçük küpeler, ince zincirli kolye tercih edebilirsiniz. Piercing, burunda halka, kulaklarda 3-4 tane küpe varsa kesinlikle çıkarmalısınız. Bu giyim kuşam size kesinlikle bir iş garantisi sağlamaz ama kesinlikle denemeye değer bir davranıştır. Ayrıca resmi bir kıyafet giydiğinizde verdiğiniz mesaj profesyonellik değil, hazırlıklı olduğunuzdur. Yani sabah yataktan kalkar kalkmaz yüzümü yıkayıp buraya gelmedim. Yani bu görüşmeye değer veriyorum. Sizinle görüşeceğim için kıyafet seçtim ve hazırlandım anlamına gelir. Diğer adayların önüne geçmek istiyorsanız bu kesinlikle denemeye değer. İş görüşmelerinde konuşma stilimizden hareketlerimize, el sıkış şeklimizden heyecan durumumuza her şey takip edilir ve karar verme sürecini kesinlikle etkiler. Saçınıza sürülen aşırı ve parlak jöle, saçlarınızın özensiz oluşu, kıyafetlerin renk uyumsuzluğu, ayakkabılarımızın parlaklığı, makyajın aşırısı ve makyajsız olmak bu anlamda çok önemlidir. Sonuç olarak çoğu iş bakımlı olmayı gerektirir. Erkek ve kadın için genel bakım ve saç sakal tıraşı nasıl olmalı? Biraz bunlardan bahsedelim. Saçlarınızın yataktan kalkmış gibi özensiz gözükmemesine dikkat edin. Jöle kullanıyorsanız abartıya kaçmayın. Saçlarınız düzgün, taranmış ve temiz olmalıdır. Üzerine basa basa duracağım bir konu varsa o da erkeklerin saçının ve sakalının kesinlikle kesilmiş olması gerekiyor arkadaşlar. Düzgün gözükmesi gerekiyor. Kesinlikle kirli sakalla gitmeyin. Özenli gözükün. Bu sizin için artı puan olacak. Bir diğer önemli şey ise siz onları işe almayacaksınız arkadaşlar. Onlar sizleri işe alacaklar. Bu sebeple girdiğiniz ortama uyum sağlayın. İşe girdikten sonra sürekli sinek kaydı mesela tıraş olmanız gerekecek ya da sürekli topuz yapmanız gerekecek. Bu yüzden çok fazla kasmanın bir manası yok. Uyum sağlayın yeter. Şunları da eklemekte fayda var. Mülakatlara giderken saç ve makyajınızı abartıdan uzak, sade ve doğal yapabilirsiniz ve kesinlikle hiçbir şeyin aşırısına kaçmayın.
Çünkü hiç fark etmeden insanlar düğündeki gelinin kız kardeşine benziyor arkadaşlar. Ne demek istediğimi çok iyi anladınız. Lütfen kaş yapacağım derken göz çıkartmayın. Mesela makyajınız yapma ile yapmama arasında kalabilir. Açık ve hafif renkler tercih edebilirsiniz. Koyu renk farlardan uzak durun ve mümkünse kırmızı bir ruj sürmeyin. Tırnaklar ise uygun bir uzunlukta ve temiz olmalıdır. Oje tercihiniz açık renklerde olabilir. Bir diğer konu duruş ve beden dilimiz nasıl olmalı? Bunlardan kısaca bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Kesinlikle kendinizden emin bir imaj çizin. Uygun bir ses tonu ile kibarca kendinizi tanıtmak güzel bir imaj yansıtır. Ayrıca ilk izlenim için çok önemlidir. Enerjik olun, kendinizden emin olun, dik oturun, doğru beden dili kullanın. Görüşme boyunca güler yüzlü olmak ve hafif bir tebessüm size olumlu bir duruş kazandırır. Ayrıca enerjik olmak ve görüşme boyunca bunu sürdürmek de diğer adaylar arasından da sıyrılmanızı sağlayan önemli bir özelliktir. Görüşme sırasında bacak bacak üstüne atmak veya fazla kasılmış bir şekilde oturmak sizin gergin veya fazla rahat olduğunuz imajını karşı tarafa verir. Bunun yerine görüşme esnasında dik ve rahat oturmanız size fayda sağlayacaktır. Genel olarak bilindiği üzere kollarınızı böyle bağlamak ya da masanın altına koymak iletişime kapalı olduğunuz imajını verir. Bunun yerine ellerinizi kollarınızı serbest bırakmalı, konuşmalarınızı jestlerle desteklemelisiniz. Beden dili öğrenilmesi zor bir şey değildir. Kendinizi bu konuda geliştirmek için bir arkadaşınızla karşılıklı görüşme egzersizi yapabilir. Yaptığınız görüşmeyi video kaydına alıp kendinizi değerlendirebilirsiniz. Bir diğer konumuz hangi parfümler tercih edilmeli ve nasıl kullanmalıyız? Kış ve yaz parfümlerini kesinlikle araştırın. Fazla baharatlı ve ağır parfümlerden kesinlikle kaçının. Daha çok taze ve hafif kokular tercih edin. Arkadaşlar parfümü nereye sıkacağımız bile çok önemli. Belki de bildiğiniz bir konudur ama nabız noktalarına parfümü sıkmanız o parfümden daha fazla etki almanızı sağlar. Bu noktalar nereler diyecek olursak kan damarlarımızın cilde en yakın olduğu kısımlardır. Bu noktalarda fazla ısı vardır ve ısı havaya yükseldiğinden kullanmış olduğunuz kokunun etkisi daha fazla artacaktır. En yaygın kullanılanlardan bazıları köprücük kemiği, diz ve boyun çizgisidir. Hedefe yönelik kullanımlar yapın. Ayrıca sadece tokalaşılacaksa bileklerinize de parfüm sıkmanız yerinde bir karar olur. Bu durum parfümün etkinliğini arttıracak ve kokunun çoğunluğunu kaybetmeden karşıya ulaştırmanızı sağlayacaktır. Peki hangi parfümü almalıyız? Bunun için güzel tavsiyelerim var. Özellikle orijinal parfüm almanıza gerek yok. DPA ya da Eiffel parfüme gittiğinizde satış danışmanından en çok tercih edilen hafif parfümün tavsiyesini isteyebilirsiniz. Hem bu sayede yeni parfüm dener ve size uygun olanı bulabilirsiniz. Yapmış olduğum başarılı ve başarısız iş görüşmelerine dayanarak şunları söyleyebilirim. Kendinizden emin olun ve gülümseyin. İşi istediğinizi ve bu işte başarılı olacağınızı net bir şekilde karşı tarafa ifade edin. Duruşunuz dik ve özgüveniniz yüksek olsun. Zayıflıklarınızdan ziyade güçlü yönlerinizi öne çıkarın. Kendinizi nasıl tanımlarsınız sorusu kurumsal ve profesyonel cevaplardan oluşmalıdır. Mesela çalışkan, öğrenmeye açık, azimli diye cevap verebiliriz. Daha önce de bahsettiğim gibi kısa ve net cevaplar her zaman daha iyidir. Tecrübeniz yoksa uzmanlaşmak istediğinizi ve çalışkanlığınızla kısa sürede deneyim kazanacağınızı ifade edin. Kesinlikle temiz ve güzel giyinin arkadaşlar. Sorulan sorulara iyi cevaplar verin ve kendinizi iyi ifade edin. Kesinlikle çekingen olmayın. Kendiniz zaten çok değerlisiniz ve bu değerinizi onlara gösterin. Ve son olarak umarım her şey mülakata dilediğiniz gibi olur. İnanan için her şeyin mümkün olduğunu unutmayın diyor ve video hoşunuza gittiyse videoyu beğenmeyi, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere, hoşça kalın.